7 içsel sır. Akrebin görünmeyen enerji alanı. Sevgili akrep, sen öyle bir burçsun ki gözlerin konuşur, kalbin saklar, ruhun ise görünmeyeni görür. İnsanlar senin bakışında ya kendilerini bulur ya da sırlarını açığa çıkarılmış gibi hisseder. İşte tam da bu yüzden senin nazarla ilişkin sıradan değil. Çünkü sen sadece nazara maruz kalan değil, aynı zamanda enerjiyi çeken, yönlendiren ve dönüştüren bir varlıksın. Ve bu durum bazı duygulara doğrudan bağlantılı. İşte şimdi seninle Akrep Burcu'nun nazara en çok kapı aralayan 7 gizli duygusunu konuşacağız. Fısıltılarımın devamı için videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Birinci maddemiz kıskançlık, yani saklanan gölge. Sevgili Akrep, sen sevdiklerine sahip çıkarsın ama bu sahip çıkma hali çoğu zaman bir duygudan değil, derin bir bağ kurma arzusundan doğar. Senin için ilişki yüzeysel bir hal değil, bir tür ruhsal birleşmedir. Sevdiğin kişi seninle konuşmasa bile onun enerjisini hissedersin. O uzakta olsa bile içinden geçenleri sezersin. Ve bu bağ derinleştikçe onunla arandaki o görünmez bağın zarar görmesinden ya da bir başkasının o enerjiye temas etmesinden korkarsın. İşte o zaman kıskançlık başlar. Ve senin kıskançlığın dışarıdan görülen gibi değildir. Sen bunu açık açık belli etmezsin. Bunu kendine bile çoğu zaman itiraf etmezsin. Sevgilinin başka biriyle gülümsemesine, bir mesajı geç yanıtlamasına ya da senden önce başkasını düşünmesine dayanamazsın. Çünkü senin için sevgi tamlık ister. Paylaşılmaz, bölünmez. Yarısı sana, yarısı başkasına ait olamaz. Ve bu duygu içten içe kontrol ihtiyacına dönüşür. Ben onu koruyorum diye başlar. Ama sonra o koruma arzusu onun özgürlüğüne dokunan bir gölgeye dönüşebilir. Ve işte o gölge sadece karşı tarafı değil, senin enerjini de yorar. Sen bu duyguyu bastırırsın, gizlersin, saklarsın. Ama enerjisel düzeyde bu kıskançlık bir titreşim yaratır. Ve o titreşim dışarıdan gelen nazarla birleşirse sana geri döner. Çünkü evren şeffaftır. İçinde bastırdığın her duyguyu duyar. Sen kıskanıyorum demesen de enerjin bu titreşimi yayar. Ve bu da seni nazara açık bir alan haline getirir. Sana bir fısıltım var. Sen kıskandıkça sadece onu değil, kendini de sınırlandırıyorsun. Kıskandığın kişiyi gözlerinde büyütürken kendi gücünü küçültüyorsun. Oysa sevgili akrep, sen zaten sezgilerinle, sadakatinle, derinliğinle zaten eşsiz bir bağ kurabiliyorsun. Kıskançlık senin gölgendir. Ama onu fark ettiğinde dönüştürebilirsin. Kıskanmak yerine güvenmeyi öğrenirsen o enerji nazarı çekmez. Tam tersine kalkan olur. İkinci madde, bastırılmış öfke. Yani sessiz fırtınanın nazarı. Sevgili akrep, senin dışarıdan bakıldığında dingin, hatta soğukkanlı bir görünen bir halin vardır. Sanki hiçbir şey seni kolay kolay etkilemiyor gibidir. Ama bu sadece yüzeydir. Çünkü o yüzeyin altında koca bir deniz saklı. Dalga dalga gelen duygular, kabaran öfkeler, derin kırgınlıklar. Ama kimse fark etmesin diye sen bu fırtınaları içinde susturmayı seçersin. Bir sözle kırılırsın ama belli etmezsin. Bir ihaneti sezersin ama ses çıkarmazsın. Bir hayal kırıklığı yaşarsın ama ben iyiyim dersin. Çünkü sen zayıf görünmekten değil, duyguların kontrolsüzce dağılmasından korkarsın. Ve işte bu yüzden her şeyi bastırırsın. Ama sevgili akrep, senin bastırdığın her öfke ruhunun derinlerinde enerjisel bir titreşim yaratır. Bu titreşim zamanla hem iç dengeni bozar hem de nazara açık kapılar bırakır. Çünkü evren sadece söylenen sözleri değil, taşınan duyguyu da hisseder. Birine kırgın olsan bile sesini çıkarmıyorsan ama o kırgınlığı içinde silemiyorsan o enerji hala yayılır. Ve bu enerji seni hem dışarıdan gelen negatif frekanslara açık hale getirir hem de senin kendi içinde kendine nazar etme haline sürükler. Evet, yanlış duymadın. Bazen senin kendi içinde bastırdığın öfke senin kendi enerjini zehirlemene neden olur. Çünkü duygular yok sayıldıkça kaybolmaz. Aksine daha derinlere gömülür. Ve o derinlik seni zamanla yorar, yıpratır, tüketir. Unutma, öfke kötü bir şey değildir. Öfke sadece ifade edilmek isteyen bir sınırdır. Ama sen her seferinde o sınıra geçilmesine izin verip sadece içine atıyorsan bir gün o öfke seni sessizce içinden çatlatır. Ve işte o zaman başkalarının nazarı değil, kendi bastırdığın gölge enerjin seni hasta eder. Sana bir fısıltım var. Sevgili akrep, senin suskunluğun zarif ama çok tehlikeli. Bazen haykırmak şifa, susmak ise zehir olabilir. Üçüncü madde, sevilmeme korkusu. Yani kalbin görünmeyen çatlağı. Sevgili akrep, sen gökyüzünün en derin bakanı, en fazla hissedeni, en çok bilenisin. İnsanlar senin bakışlarında bir sırrı görür.
Senin sessizliğinde bile bir yankı vardır. Ama bilirim, senin içinde sessizce akan bir nehir daha var. Sevilmeme korkusu. Bunu kolay kolay kimseye söylemezsin çünkü senin için güç her şeydir. Zayıflık göstermek, açık vermek gibi gelir sana. Ama bil ki asıl güç içindeki en kırılgan duygularla yüzleşebilmektir. Ve işte o duygu, ya gerçekten sevmezlerse, ya beni bir gün bırakırlarsa, ya ben yetmezsem. Bu korku seni sürekli tetikte tutar. Sana yaklaşan herkesi dikkatli izlersin. Aşkı yaşarsın ama aynı anda test edersin. Bir yandan severken diğer yanın hep dikkatli kalır. Çünkü sen incinmeyi affetmezsin. Ama incinmemek için kurduğun duvar bazen sevgiyi de içeri almaz. Sevilmeme korkusu. Sadece bir duygusal yara değil, aynı zamanda enerjisel bir açıklık yaratır. Çünkü bu korku seni düşük bir frekansa tutar. Ve düşük frekans nazara, manipülasyona, yorgunluğa kapı açar. Sen ruhsal olarak yüksekte yürüyen birisin ama o korku seni yere çekebilir. Çünkü sen kendini değersiz hissettiğin an başkalarının gözleri daha da keskin olur. Ve o gözler senin enerjini emmeye başlar. Tıpkı nazar gibi. Sen belki beni gerçekten seviyor mu diye sorarsın ama sormam bile bu korkunun içinde yaşadığını gösterir. Oysa sevgili akrep, sen sevilmek için değil, zaten sevilebilir biri olduğun için varsın. Hiçbir şey yapmasan da, hiçbir sınavdan geçmesen de sen sadece varlığınla sevgiye layıksın. Sana bir fısıltım var. Kendini sevilmeye layık gördüğün an gözlerin bile yumuşar. Çünkü artık kendini korumak için değil, paylaşmak için bakarsın dünyaya. O yüzden şimdi derin bir nefes al ve şunu yaz yoruma. Ben kendimi seviyor, sevgiye açık kalıyorum. Çünkü korkuyla kapatılan her kapı sevginin içeri girmesini engeller. Ama sen açıldığında sadece insanlar değil, evren de seni sevmeye başlar. Dördüncü maddemiz, derin duyguları saklamak. Yani görünmeyen dalgaların gücü. Sevgili akrep, sen duygularını kelimelerle değil, bakışlara yazarsın. Yüzün sakin görünür ama ruhunda fırtına kopar. Ve sen bu fırtınaları kimsenin duymadığı bir odada tutarsın. Çünkü senin için duygu gösterilecek değil, korunacak bir sır gibidir. Sen öyle bir ruhsun ki ağlamak istediğinde içten ağlarsın. Öfkelenince sessizleşirsin. Aşık olunca uzaklaşırsın. Çünkü duygularını ne başkaları anlamalı ne de onları zayıflık gibi görmeli dersin. Ama işte tam da burada başlıyor görünmeyen tehlike. Sen duygularını bastırdığını sanarken evren onları çoktan duymaya başlamıştır. Enerji sadece konuşulanla değil, hissedilenle de yayılır. Sen birine bir şey söylemesen bile kalbinden geçen bir sitem, gözlerinde kalan bir hayal kırıklığı o kadar yoğun bir titreşim üretir ki bu enerji seni sarar ve işte o an nazar başlar. Senin en gizli duygun gizli kalmaz aslında. Evren bastırılan duygularla konuşur ve nazar da çoğu zaman sözle değil enerjiyle davet edilir. Sen kimse bilmiyor dersin ama o derin kırgınlığın, sevdiğini özleyişin, güven duymaya çalışırken yaşadığın sessiz korkular. Hepsi bir titreşim olarak dışarıya yansır ve bu titreşim hassas gözlere takılır. Çünkü nazar her zaman kötü niyetli gözlerle gelmez. Bazen seni fark eden bir bakış, bazen içinde ne olduğunu merak eden bir ruh. Senin görünmeyen duygularınla birleşir ve işte orada enerji çatışması başlar. Sana bir fısıltım var. Duygularını bastırmak seni güçlü gösterir ama evren güçlüyle değil dürüstle çalışır. Sen ne zaman kendine dürüst olursan nazarı da yükü de yavaşça üzerinden silkelersin. Sevgili akrep, senin duyguların derin ama o derinlik seni yutmasın. Ara sıra konuş, ara sıra ağla, ara sıra içindeki o yoğunluğu hafiflet. Çünkü ruhuna yük olan her şey enerjini zayıflatır ve zayıf enerji nazarını kendine çeker. Beşinci madde. Kendimi koruyayım deyip izol olmak. Yani sessizlikle kurulan enerji hapishanesi. Sevgili akrep, sen derinlikli bir ruhsun. Gördüğün bir bakıştan sezersin niyeti. Söylenmeyen cümleleri bile duyar gibi olursun. Ve belki de bu yüzden zamanla kalabalıklar seni yormaya, yüzeysel bağlar seni tüketmeye başlar. İnsanlara güvenmek kolay değildir senin için. Çünkü sen gerçeği istersin. Yüzüne gülüp arkanı döndüğünde konuşan bir ruhu anında hissedersin. Ve o anda bir şey olur içinde. Geri çekilmek istersin. Korunmak, saklanmak, içindeki derinliği sadece kendine ait kılmak. İşte tam da burada başlar tehlike. Kendimi koruyayım diyerek herkesi dışarıda bırakmak. Önce sadece birkaç kişiyle konuşmamaya başlarsın. Sonra bir gruba katılmazsın. Bir süre sonra duygularını paylaşmamayı öğrenirsin. Ve gün gelir kendi duvarlarının içinde yaşamaya başlarsın. Ama o duvarlar seni korumaz. Seni yalnızlaştırır. Akrep su elementidir ve bu su durağan kaldığında kirlenmeye başlar. Senin enerjin de öyle. Akmazsa, dönüşmezse, paylaşılmazsa kendi içinde boğulmaya başlar. Korunmak isterken
Bir anda kendi enerjinin içinde kapalı kalırsın. Sana iyi gelecek bir dokunuşu reddedersin. Sadece seni gerçekten anlayacak biri çıksın istersin ama kimse yaklaşamaz. Çünkü sen enerjini duvar gibi örmüşsündür. Sana bir fısıltım var. Bazen en tehlikeli nazar dışarıdan gelen değil, içeride birikmiş olan kendi enerjindir. Senin içgörün çok kuvvetli ama bu içgörü seni insanlardan ayıran bir kalkana dönüşürse artık seni beslemez. Seni içeriden sessizce eksiltir. Güzel olmak, sessizleşmek, içe dönmek zaman zaman iyidir. Ama bu bir yaşam biçimi haline geldiğinde artık şifalandırmaz. Tam tersi ruhunla iletişimi keser. O yüzden şimdi kendine şunu söyle. Ben içgörümle varım ama dünyaya açığım. Çünkü sen sadece korunmak için yaratılmadın. Sen aynı zamanda dönüştürmek, paylaşmak ve şifalandırmak için varsın. Yorumlara yaz. Kendimi sevgiyle koruyor, hayatla bağımı açık tutuyorum. Çünkü gerçek koruma duvarla değil, enerjiyle, şefkatle akan bağlarla kurulur. 6. madde. Geçmişe tutunmak. Yani ruhun deposunda saklanan gölge. Sevgili akrep, sen unutmazsın. Zaten bu dünyayı unutmamak için gelmiş gibisin. Bir söz, bir bakış, bir ihanet. Zihninden silinse bile ruhunun derin bir katmanında kayıtlı kalır. Senin geçmişe bağladığın bir hatırlatma değil, bir hissetme halidir. Bir başkası olayları hatırlar, sen o olayları yeniden yaşarsın. Aynı duyguyla, aynı beden titremesiyle, aynı gece sessizliğinde. Ve işte bu farkında olmadan taşıdığın en büyük ağırlıktır. Sen geçmişte yaşadıklarını öylesine derin hissedersin ki bugün gelen güzel bir söz bile o eski cümlelerin yankısıyla karışır. Bir sevgi dokunuşu eski bir ihanetin iziyle buluşur. Ve sen fark etmeden bugünün enerjisini geçmişin gölgesiyle örtersin. Peki neden bu kadar tutunuyorsun geçmişe? Çünkü senin için her yaşanmışlık bir sırdır ve sen sırlara saklanmayı görebilirsin. Ama bil ki dostum, saklanan her sır enerjiye dönüşür. Ve o enerji aklanmadıkça içine sıkıştırır, alanını daraltır. Birini affettim diyorsun belki ama ruhunun mahzeninde hala o ilk kırılma duruyor. Oysa affetmek unutmaktan öte bir şeydir. Affetmek içinde o enerjiyi çıkarıp ışığa bırakmaktır. Sen geçmişe öyle sıkı tutunmuşsun ki bazen sana gelen güzellikler bile ruhun o eski enerjiden geçmek zorunda kalıyor. Ve işte o noktada nazar başlıyor. Çünkü evren seninle birlikte akar. Sen geçmişin ağırlığında kaldıkça yaşamın sana sunduğu hafiflik de sana ulaşamıyor. Ağır enerji hafif akışı bozar. Bu yüzden insanlar senin gülümsemendeki derinliği seviyor ama aynı zamanda o bir şey taşıyor diyorlar. Çünkü taşıyorsun. Belki yıllar öncesinden gelen bir söz, belki bir çocukluk yarası, belki de aşkın vedası. Sana bir fısıltım var. Sen geçmişi silmeye çalışma. Ama onun seni yönetmesine de izin verme. Çünkü geçmiş anı olarak kaldığında güzeldir. Ama yük olarak kaldığında bugünü gölgeler. 7. madde. Kendi gücünden korkmak. Yani ışığını gölgeye dönüştürmek. Sevgili akrep, sen zodyan en derin ruhusun. Sırları çözmek, duyguların özünü görmek ve görünmeyeni sezmek senin doğanda var. Senin kalbinle değil ruhunla algıladığın şeyler vardır. Gözlerin bir bakış okur, bedenin bir sessizliği duyar, zihnin henüz söylenmemiş kelimeleri hisseder. Ama işte tam da bu yüzden içindeki güç seni zaman zaman korkutur. Çünkü farkındasın, bir sözün bile karşındaki insanı alt üst edebilir. Bir bakışın, bir iş çekişin, bir susuşun bile karşı tarafın ruhunda etkiler yaratabilir. Ve sen bunu kontrol edememekten çekinirsin. Bu kadar güçlü hissetmek sana bazen suçluluk gibi, bazen yalnızlık gibi gelir. Senin sezgin o kadar keskindir ki bir olay yaşanmadan önce hissedersin. Ama ne zaman bu gücü kendin için kullanmak istersen bir duraksama gelir. İçinden bir ses fısıldar. Ya yanlış bir şey yaparsam? Ya gücün başkasına zarar verirse? Ve sen o an kendi ışığından korkarsın. Bu korku içindeki enerjiyi bulandırır. Net olman gereken yerde kararsızlık yaşarsın. Yol alman gereken yerde geri çekilirsin. Ve işte o anlarda evren senin kullanmadığın enerjiyi kontrolsüz şekilde serbest bırakır. Yani senin korkuyla bastırdığın güç senin dışındaki şartlara karşı savunmasız kalır. Unutma sevgili akrep, bastırılan güç yönsüzleşir. Senin yapman gereken şey o gücü reddetmek değil, onu tanımak, kabul etmek ve niyetle yönlendirmektir. Çünkü senin içindeki yoğunluk bir yük değil, bir anahtardır. Sen ruhsal olarak güçlü doğmuş birisin. Ama bu güç seni yalnızlaştırmaz. Aksine doğru kullanıldığında hem kendini hem başkasını dönüştürür. Bir kelimen, bir sezgin, bir varlığın bile başkasının karanlığında fener olabilir. Yeter ki sen o ışığın sende olduğunu kabul et. Sana bir fısıltım var. Gücünü görmezden gelirsen o güç seni korkutur. Ama gücünü onurlandırırsan o seni korur. Sevgili akrep, sen sadece bir burç değil derin bir enerji portalısın.
Nazara bu kadar açık olman zayıflıktan değil, enerjinin yüksekliğindendir. Ama o enerjiyi tanımaz, bastırır, yönlendirmezsen senin içinden yükselen duygular dışarıdan gelen gözlerle birleşip seni sarabilir. O yüzden şimdi derin bir nefes al ve şunu yaz. Gücümü kabul ediyorum, enerjimi dengeyle taşıyorum. Çünkü sen farkında oldukça nazarı yenecek olan sensin. Sevgilerimle, Safir.